Değerli dostlarım, kıymetli arkadaşlarım, zaman zaman sizlere video mesajları ile ulaşarak güncel veya temel değerlendirmeler yapıyorum. Dostlarımız düzenli yapmamı istiyorlar bunu ama buna ne fırsatım ne de imkanım oluyor. Bugün sizlere bu video ile ulaşarak 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası yeni sistem ile birlikte yaşadığımız güncel gelişmeleri değerlendirmek istiyorum. Şimdi bizi yakından takip edenler biliyor. Bizim usulümüz önce temelleri ortaya koymak, yani bir nevi referansları dizmek, sonra bu temeller üzerinden olayları yorumlamaktır. Öyle ya, konuşmanın kimliği, ait olduğu referanslar belli olmadan havada kalan cümlelerle gidemiyoruz çok fazla. Bunun için bu konularda, yani temelleri, referansları önce ifade etme konusunda hassas davranıyoruz. Bizler değerli dostlarım elhamdülillah Müslümanız. 26 Ağustos 1071 Sultan Alparslan ile birlikte bu coğrafyaya hakim olan ve 26-30 Ağustos 1922 ile ülkemizin kuruluşunun temelini atan bir milletin çocuklarıyız. Çalışmalarımız, inişlerimiz, çıkışlarımız olmuştur. Acı ve tatlı, karanlık ve aydınlık günler yaşamışızdır. Ama hiçbir zaman zulme teşne olmamışızdır. Zalimlere boyun eğmemişizdir. Bu bizim aziz milletimizin vasfıdır. Biz buna işte kısaca milli görüş diyoruz. Elbette herkes milli görüş sahibi olduğunu iddia edebilir. Güncel bir tabir ile milli görüş geleneğinden geliyorum. Böyle bir tabir var ortada. Bunu diyebilir. Hatta ve hatta gidip noterden beyana dayalı bir tasdikli belge dahi alabilir. Ama bunların hiçbiri o kişiyi milli görüş sahibi yapmaz. Peki ne yapar? Milli görüş sahibi önce özünde hakkı üstün tutacak. Hakkı. Kim haklı ise onun gözünde güçlü, kim haksız ise onun gözünde zayıf görünecek. Sonra maneviyatçı olacak. Yani yaptığı bütün işleri Allah rızası için yapacak. Allah da nelerden razı olacağını bizlere Kur'an-ı Kerim'de bildirmiş. Oradan bakıp kendini kontrol edecek. Sonra nefis terbiyesi yapacak. Nefsine esir düşmeyecek. Birilerine düşmanlık yapacaksa da, birileriyle dostluk yapacaksa da nefsi için değil, Allah için yapacak. Diyeceksiniz ki ya hocam bunların hiçbirini bilemeyiz ki. Bunlar kişiyle Allah arasında olacak olan şeyler. Biz niyet mi okuyacağız? Nereden bileceğiz? İşte zurnanın zırt dediği yerde zaten burasıdır. Sizin de düşündüğünüz gibi bunların hiçbiri kişilerin üzerinde görünmez. Ama bu özelliklerini özünde barındıran kişiyi şu 3 tavrı gösterir. Bu tavırları göstermiyorsa öze sahip, milli görüş sahibi değil demektir. Ne kadar iddia ederse etsin boş beleş bir adamdır. Peki nedir o tavırlar? Birincisi hidayet. Yani doğru ile yanlışı ayırt eder. Faydalı ile zararlıyı ayırt eder. Adalet ile zulmü ayırt eder. İyi nedir, güzel nedir bunları bilir. Diğer bir ifadeyle cahilliğe karşı çıkar. Genetiği değiştirilmiş gıdaları tüketmek yanlıştır. İşte buna karşı çıkar. İçki, kumar, piyango vesaire şans oyunları zararlıdır. Buna karşı çıkar. Faiz zulümdür. Ortadan kaldırmak için savaş eder. Evet, bunun adı savaştır. Bunların hepsini kişinin eylemlerinde görebiliriz değil mi? Evet, görebiliriz. Milli görüş sahibiyim diyenler de görmeliyiz. Başka nasıl bir tavır gösterir? Feraset sahibidir. Yani hayır ile şerri ayırt eder. Örneğin
Barış her zaman hayırlıdır. Barıştan yana olur. Hatalardan, yanlışlardan dönmek her zaman hayırlıdır. Hatada, yanlışta ısrar etmez. Helal kazanç her zaman hayırlıdır. Harama yönelmeyecek, sabırlı olacak şekilde davranır. Daha başka işte bu doğru bildiklerini, hayırlı olduklarına inandığını da sonuna kadar savunur. Bu da üçüncü tavrıdır. Dirayet sahibidir. Milletin gözü önünde Allah rızası için karşı çıktığı kimselerle, ekiplerle kapalı kapılar ardından iş tutmaz. Milleti kandırmaz. İşte bu tavırları göremiyorsak böyle bir kişinin ya da kişilerin milli görüş sahibi olduğuna da inanamayız. Dediğim gibi kişi kendisi iddia edebilir. Resmi tasdikli kağıt da getirebilir ama bunların hiçbiri o kişiliği milli görüş sahibi yapmaz. Değerli dostlarım, kıymetli arkadaşlarım, her kap içindekini sızdırır. Eylemlerinde zulüm olanın içinde adalet olmaz. Eylemlerinde kahpelik olanın gönlünde mertlik olmaz. Eylemlerinde fitne, fesat, haset, kibir olanın gönlünde tevazu, takva olmaz. Çok çok düşük dahi olsa oran olarak faize rıza gösterenin kalbinde iman olmaz. Bu işler bu kadar nettir. Tamam, diyelim ki şimdi özünde ve eylemlerinde milli görüş sahibi oldu bir kişi. Peki ne yapacak? Ne yapar? O kişi o zaman yaşanabilir bir Türkiye için çalışır. Ülkeyi yaşanmaz hale getirmez. Ülkeyi faize, rantiyecilere teslim etmez. Zulmetmeyecek ve zulme boyun eğmeyecek şekilde hareket eder. Biz hep birlikte Türkiye'yiz. Herkesin huzur ve barışı içerisinde yaşayabileceği bir Türkiye inşa etmek için çalışıyoruz. Yeniden bir Türkiye'yi kurmak için mücadele ediyoruz. Türkiye'mizi güçlü ve lider bir ülke yapmaya çalışıyoruz. ABD ya da AB'nin bir uydusu değil. Komşularımız ve bölge ülkelerimiz ile iyi geçinmeliyiz. Onlarla savaşmanın fırsatını gözetlememeliyiz. Barışa yönelmeliyiz. Barışı koruyacak, kendi milli ilke ve değerlerimiz doğrultusunda yeni bir dünya kurmak için mevcut küresel zulüm sistemine karşı mücadele edecek şekilde pozisyon almalıyız. İşte özetle milli görüş sahibi olmak demek, bu ilke ve prensiplere sahip olup bunlara uygun hareket etmek demektir. Burada kişileri kurumlar milli görüş sahibi yapmaz. Ben de zaten herhangi bir kurumu ya da kurumsal yapıları kastetmiyorum bu ifadelerimde. Değer sayımlar, paradigmalar, zihniyetler insanları milli görüş sahibi yapar. Atalarımızın bize emanet ettiği bu ilke ve prensipler ile hareket etmek bizi milli görüşçü yapar. Bu temel konuyu bu ifadelerle hatırlatmış oluyorum. Bu temeli attıktan sonra şimdi günümüzle ilgili değerlendirmelere geçmek istiyorum. Diyebilirsiniz ya hocam nereden çıkardın bütün bu temel tartışmaları, müzakereleri, bu temel vaazı, söyleşiyi? Bunu da yapacağım konuşmanın sonunda size ifade edeceğim. Evet, şimdi kısaca etrafımızda neler oluyor bir de ona bakalım. 24 Haziran 2018 seçimlerinden sonra ülkemizde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi devreye girdi. Böylelikle yepyeni bir dönem başlamış oldu. Sistemde bazı eksiklikler var. Onları değişik vesilelerle ifade ettim. Bulup okuyabilirsiniz ya da değişik videolarımda dinleyebilirsiniz. Umarım tez zamanda o eksiklikler de giderilir. Her başlangıç büyük bir fırsat demektir. Bu yeni sistemi de büyük bir fırsata çevirebiliriz. Ancak bunun için hızlı ve sistematik hareket etmemiz gerekir. Çünkü karşımızda bizim her şeyimizi etkileyecek şekilde bölgemizi
yeniden tanzim etmek isteyen küresel güçler var. Yavaş hareket edersek onlar bize galip gelirler. Sistematik hareket etmez isek hem kaynaklarımızı israf etmiş hem de zaman kaybetmiş oluruz. Bu küresel güçler ya da küresel finans elitler bölgemizi birçok açıdan yeniden tanzim ediyorlar. Halihazırda bunu yapıyorlar. Yaşadığımız birçok sıkıntıyı da işte bunların bu tasarımlarının sonucu olarak yaşıyoruz. Onlar fikirlerinden vazgeçtiği yok. Biz biraz itiraz ediyoruz, sonra onların dediğini cezasıyla birlikte yapıyoruz. Bize yaptırıyorlar. Halbuki yapmamız gereken iş onların değişimine direnmek değil, değişimi kendimiz yapmamızdır. Peki onlar ne yapıyorlar? Onlar bölgemizde haritaları değiştiriyorlar. Örneğin bizi birinci derecede ve acilen ilgilendirdiği için hemen söyleyeyim. Kuzey Irak, Kuzey Suriye ve Doğu Akdeniz'i içerisine alacak bir koridor devlet kuruyorlar. Aslında küreselleşme adı altında Kudüs merkezli yeni bir küresel imparatorluk oluşturmaya çalışıyorlar. Sonra enerji kaynaklarını tamamen kontrollerine alıyorlar. Yeni ortaya çıkarılan Doğu Akdeniz petrol ve doğalgaz rezervlerini bile paylaştılar. Türkiye'miz Kıbrıs açıklarında yapılacak gayrimeşru arama istihsal çalışmalarına müdahale etmeye çalışıyor. İlk defa dikkat edin, gözümüzden kaçmış olabilir. İsrail ve Mısır bu konuda donanmamızı vurabileceklerini söylediler. Bu ne kadar önemli bir şey biliyor musunuz? Bu ne kadar önemli bir tehdit ve kurguladıkları kurgunun da ne kadar önemli olduğunu gösterir aynı zamanda. Başka ileri teknoloji çalışmaları kontrol altına alındı ve alınıyor. Bakın biz nükleer enerji santrali kuruyoruz değil mi? Ama hiçbir nükleer enerji transferi, teknolojisi transferi yapamıyoruz. Atak helikopterleri bir ibretlik fotoğraf olarak söyleyeyim, Pakistan'a satamadık. Neden? Çünkü bazı tasarımlar bize ait değil, o tasarımların sahipleri satışa onay vermedi. Bu kadar basit. Başka? Milli tank. Motoru Avusturya verecekti. Konsorsiyumdan çekilince hala üretime geçemedik. İşte ileri teknolojinin kontrol altına alınması böyle bir şey değerli arkadaşlarım. Kıymetli dostlarım, finans kapital köleliği yerleştiriliyor. Bu da borca dayalı para sistemi sayesinde yapılıyor. Borçlarda geldiğimiz nokta inanılmaz. Ülkemizin borç stoğunun milli gelire oranı %55'e ulaştı. Böyle bir durumu 2001 krizinde yaşamıştık. O zaman bu oran %56,5'a kadar çıkmıştı. Bugün geldiğimiz nokta çok daha vahimdir. Çünkü borcun ağırlığı özel sektöre aittir. Yani vatandaşın tezgahları etkilenecek bu sefer. Çöküş çok daha nitelikli olur. İşte bu sebeple dolar tutulamıyor. Küresel finans kapital ardışık hamlelerini yapıyor. Eğer biz bu sistem içerisinde kalmaya devam edersek buna karşı çözüm yoktur. Ya defalarca bunu söyledim, yazdım, anlattım. Yine aynı şekilde anlatmaya devam ediyorum. Ama size söylediklerim konusunda ciddi davranmıyorsunuz, araştırmalarınızı yapmıyorsunuz. Bütün bunlar olurken bizler farklı bir hamle geliştirmemiz gerekir. Geliştirmeyelim diye de sürekli narkozlanıyoruz. Korkutuluyoruz ve işin garibi nedir biliyor musunuz? Bizler de korkmaya başladık. Yöneticilerimiz de korkmaya başladı. AB gözümüzde büyütüldü. ABD'ye en ufak bir direnç bile gösteremiyoruz. Sanki Malazgirt'i yapan biz değiliz. Sanki İstanbul'u fetheden biz değiliz. Sanki İstiklal mücadelesini biz vermedik. Esas bizi yıkan işte bu psikolojiye esir olmamızdır, narkozlanmamızdır. İşte bugün etrafımızdaki gelişmeleri bu çerçevede okumamız gerekir. Karşımızda operasyonel bir güç var ve icraatını hiçbir şey aldırmadan sürdürüyor.
bizim yok olmamız pahasına sürdürüyor. Eğitimimizin, tarımımızın, ekonomimizin çökertilmesi pahasına sürdürüyor. İdarecilerimizin sözleri onlara tesir etmiyor. O halde yapılması gereken şey onların anlayacağı dilden konuşmaktır. Onların peşinden giderek onların önüne geçemeyiz. Bu çok temel bir prensiptir ya. Bunu anlamak bu kadar zor bir şey mi Allah aşkına? Takip ettiğiniz bir şeye galip gelemezsiniz. Kendi rotanızı oluşturacaksınız. Kendi yol haritanızı çizeceksiniz. Korkmayın. Bunlar zor şeyler değil. Bu millete yakışan şeylerdir. Bakınız artık Batı ekonomik yapısının üzerine kurulduğu ve aynı zamanda liberal iktisadi altyapının temeli olan borca dayalı para sistemi çöktü. Bu çöküşün genel ifadesi küresel finans krizidir. 2008'de açığa çıkmıştır ve hala da buna bir çözüm bulabilmiş değillerdir. Çok şey denediler. Deniyorlar ama hiçbiri çözüm olmadı. Çünkü çöken şey onların üzerine basarak yükseldikleri platformdur. Kısa zamanda toparlanmaları mümkün değildir. Tabii bunların güçleri tamamen kayboldu da demiyorum. Bunu da bu arada söyleyeyim. Ama her geçen günleri bir önceki günlerinden daha kötü olacaktır. İşte tam bu evrede akıllı politikalar takip ederek onların çöküşünü bizim için bir çıkış fırsatına çevirebiliriz. Bu da onların tavsiyeleri doğrultusunda değil, kendi milli müktesebatımız doğrultusunda hareket etmekle olur. Eğitimde, tarımda, sağlıkta, enerjide, çevre hassasiyetimizde ve sosyal yapımızda kendi özümüze dönmekle olur. Borca dayalı para sistemini lağvederek olur. Faizi tamamen kaldırmakla olur. Bunun yerine doğal iktisat döngüsüne dayalı olarak taban ekonomisi sistemi kurmakla olur. Ülkemizde var olan ve var olacak olan mal ve hizmet devinimine eşdeğer satın alma gücünü yani parayı kendimizin üretmesiyle olur. Refahı yeniden adil bir şekilde bölüştürmemizle olur. Bir kişiye 9 kişiye bir pul vermekle bu işler olmaz. Herkese ve her kesime hakkını adalet ölçüleriyle vermekle olur. Toplumu cahilleştirerek değil, bilinçlendirerek olur. Ölçüyü ve mizanı korumakla olur. Ancak olmazsa olmaz koşul faizin tamamen ortadan kaldırılmasıdır. Bunu yapamadığınız müddetçe hiçbir gerçekçi çözüm üretemezsiniz, üretemeyeceksiniz. Bugün önümüze gelen bu fırsatları değerlendirmek için ülkemizin ve bölgemizin birlikte atacağı adımlar önümüzdeki onlarca belki de 100 yılı etkileyecek adımlardır. Bu gibi tarihi fırsatlar bir idarenin eline her zaman geçmez değerli dostlarım, kıymetli arkadaşlarım, kıymetli idarecilerimiz. Bizim gibi ülkelerin önüne ise yüzlerce yılda bir gelen fırsatlardır. Türkiye'nin bütün bunları yapabilmesi için kendi milli ve manevi değerlerine sahip çıkması, kendi müktesebatına uygun hareket etmesi, kısacası kendi özüne dönmesi ve kendi değer sayımına göre düşünmesi gerekmektedir. Ve yapılacak olanlar da ana hatlarıyla şunlardır. Öncelikle yapısal değişim gerektiğinin anlaşılması gerekir. Bu olmazsa olmaz fırsat. Yapısal değişim, sistem değişimi şarttır. Onların sisteminin içerisinde onlardan daha iyi durumuna gelemezsiniz. Sistemi öyle kurguladılar onlar. Biz kendi sistemimizi kurgulayacağız. Sonra borca dayalı para sistemini lağvetmemiz gerekiyor. Bu ülkede lağvetmemiz gerekiyor. Daha sonra para ile üretilen mal ve hizmetler arasında reel bir matematiksel model kurgulanması gerekiyor. Üretilecek olan paranın piyasaya tabandan sürülmesi gerekiyor. Fiyat ve para istikrarı eş zamanlı olarak para otoritesinin görevi olması gerekiyor.
İşte bunlar sırasıyla ardışık olarak kısa zamanda yapıldığı takdirde bugün yaşadığımız sıkıntıları yaşamayız. Bugün dolar artıyor. Belki konuştuğumuz zaman daha da artacaktır ki artacağını değişik vesilelerle yazdım ve televizyon programlarında söylediğim. Bu dolar artışından dolayı bakıyorsunuz her türlü malın fiyatlarında da artış başladı. Tamam, dövizden etkilenen mal ve hizmetlerin fiyatlarının artışını anladık. Diğer fiyatların için artıyor. Çünkü faiz, döviz ve enflasyon birbirlerini takip eden 3 tane enstrümandır. Siz borca dayalı para sistemini kaldırmazsanız faizler artar, döviz hareketlenir, enflasyon ardından gelir. Bu temel kuraldır. Siz aksini öğrenmiş olabilirsiniz. Gidin kontrol edin kendinizi. Yazmış olduğum kitapları, diğer videoları izleyin. Ve bu değişimi yapmak zor bir şey de değildir. Allah aşkına bunları yapmak için bizim herhangi bir yerden bir talimat almamıza gerek mi var? Yok. Herhangi bir yerden düğmeye basılmasına gerek mi var? Yok. Korkacağımız, çekineceğimiz bir şey mi var? Yok. Çünkü Cenab-ı Allah faize karşı savaşanlarla beraberdir. Çünkü Allah zaten kendisi faizle iştigal eden, faiz alıp veren benim ve elçimle savaş halinde olduğunu bilsin diyor. Zaten Allah savaşını açmış. İşte tam bu noktada temel esasları konuşmamın başında sizlere takdim etmiştim. Eğer milli görüş sahibi iseniz bu mücadeleyi yapabilecek durumda olursunuz. Aksi takdirde yolda çıkacak olan birçok pürüz sizin en büyük engeliniz olur. Korkabilirsiniz. Makamlarınıza medfun olabilirsiniz. Sizi değişik vesilelerle aldatırlar, parayla aldatırlar, kadınla aldatırlar. Ve bugün maalesef birçok bürokratın bu imtihanlardan kaldığını çok iyi biliyoruz. Ve onlara da söylüyorum. Sizler hata yaptınız. Yaptığınız hatadan dolayı da hatalarınızı gizlemeye çalışıyorsunuz. Ama hiç olmazsa ülkenize karşı bir davanız var. Davanıza karşı dürüst davranın. Layık olmadığınız yerde çok da fazla durmayın. Bugün geldiğimiz nokta önemli bir noktadır. Yaşadığımız kriz kademe kademe devam edecektir. Çünkü bu bir sistem krizidir. Ve sistemi değiştirmeye meraklı olmadığınız müddetçe bu krizin altında kalırsınız. Peki yapılması gereken nedir? Yapılması gerekenleri de işte bu sisteme alternatif, kendi özümüze uygun, kendi milli görüşümüze uygun, kendi müktesebatımızın ürünü bir sistem ortaya koymaktır. Bu konuda kitaplarımı takip ederek, okuyarak detayları öğrenebilirsiniz. Son bir sözüm daha. Yakında para ve faizle ilgili çok daha detaylı bir kitabımı daha destek yayınlarından okumanıza takdim edeceğim. Okurlarıma takdim edeceğim. Orada da göreceksiniz ki en önemli konu borca dayalı para sisteminin lağvedilmesi, faizin ortadan kaldırılmasıdır. Diğerleri ardışık olarak düzeltilebilir ve düzelir. Ben sözlerimi burada tamamlıyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle her zaman olduğu gibi selam ile sözlerime son veriyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerinize olsun. Allah'a emanet olun efendim.